Arkadaşlar şu anda 51 metrekarelik net 51 metrekarelik bir evin yanındayız. Bu tamamlanmış bir ev, teslim edilecek. Evin etrafını bir çekeyim. Çatılarının sundurmasına kadar, dış kaplama, boyama işlemlerine kadar tamamlanmış bir ev. Yine montelendiği arazide yerden 1,5 metre yukarıda olacak. Şu şekilde evin etrafını göstereyim. Bu evin de yine ön tarafında verandası var. 51 metrekare, maliyeti yaklaşık 1300-1400 TL civarında. Tüm elektrik aksamları içine çekilmiş durumda. Şöyle içine doğru yavaşça girelim. Şık ferforjeler. Zemin yine taş kaplama. Evet, burası verandanız arkadaşlar. Gayet geniş bir veranda. 6 parkelik genişliği var verandanın. Evin içerisine doğru geçelim. Çelik kapımız standart zaten. Hemen evin girişinde 2 tane pencere, dışarıya açılan ve verandayı gören. Evin içerisindeki tüm priz aksamları yapılmış. Kornişleri falan takılmış olarak zaten teslim ediliyor. Girişte salon artı mutfağınız mevcut. Şu şekilde göstereyim. Şurası mutfak dolabı bölümü. Evet arkadaşlar, gayet yeterli bir alan mutfak dolabı için. Buzdolabı koyma yeri, lavabo tezgah tarzında buradaki bölümler. Dolaplar genişlikleri otomatik açılan dolaplardan ve genişliği, derinliği güzel arkadaşlar. Da aynı şekilde otomatik açılan, kendiliğinden açılan raflar. Bu taraftan yine dışarıyı görebileceğinizi, ışık alabilecek bir alan daha yapılmış. Burası evin salonu ve mutfak tarafı. Hani çok fazla metrekare olmasın, benim işimi görsün, maliyeti düşük olsun denecek bir ev. Buradan salonun ilerisinde tuvalet banyo bölümü. Tuvalet banyonun içerisinde yine güzel taşlarla kaplanmış, her tarafı fayanslarla diyeyim. Lavabonuz. Duşakabin yapılmış, kapalı bir şekilde. İçi yine fayanslarla kaplı. Banyosu bayağı geniş. Kolaylıkla kullanılabilecek bir banyo. Hani dar değil yani. Şöyle kapıları beyaz renkli. Diğer odaya girdiğiniz zaman bir yatağın çok rahat bir şekilde sığabileceği şekilde tasarlanmış. Zeminler laminat kaplama. Yukarılar yine alçıpan, led lamba ve pimapen hazırlanmış durumda. Pimapenler güzel, böyle küt küt, yani açıp kapatırken kalite hissini alıyorsunuz. Bir odası burada. Diğer odası da bunun simetriği olacak şekilde diğer tarafta. Bu odayı da gösterelim. Aynı şekilde laminat kaplamalar mevcut yerde. Kapı şık beyaz bir kapı. Dayanıklı pencereler. Bu ev biraz daha işte şöminesi yok. İçerisinde mesela zeminlerde granit kaplama yok. Başka ne yok? Bazı duvarlarda granit kaplamalar oluyordu diğer evde. Bu ev biraz daha ekonomik düşünenler için daha makul bir seçenek olabilir. Yeterli mutfak dolabı var. Kesinlikle küçük değil. 51 net, 51 metrekare. Küçük bir ev değil arkadaşlar. Kesinlikle. Daha ekonomik, biraz daha ucuz olsun dediğiniz bir ev modeli. 1300-1400 lira civarında metrekare hesabı yapılıyor. Ona göre de fiyatı metrekaresine göre değişiyor evlerde. Bir de şu ayrıntı var. Bir evde ne kadar metrekare artarsa tabii ki
maliyeti o kadar düşüyor. Örneğin 30 metrelik bir ev aldığınız zaman belki metrekaresi 1600 liraya geliyor. Belki, tam net hesabı çıkarmadım şu anda. Ancak 81 metrekare aldığınız zaman maliyeti 1200-1300 liralara düşüyor. Çünkü bir ev yapılırken çatısı, zemini gibi masrafları düşündüğünüz zaman bunlar küçük de olsa büyük de olsa başlangıç sermayesi gibi hepsine zaten standart olarak yapılan masraflar. Dolayısıyla metrekare ne kadar artarsa bu başlangıç sermayesini o kadar metrekareye yedirmiş oluyorsunuz ve daha makul fiyatlara ulaşmış oluyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi lüks değil ancak kalitesiz, kötü yapılmış bir ev değil. Gayet kullanışlı, küçük dolaplar ve küçük malzemelerle. Yine bu evin de her tarafı yalıtımlı arkadaşlar. Üstten sandviç panelli çatısı. Sandviç panel nedir? Bir alttan bir üstten çift korumalı ısı ve sıvı için diyelim izolasyon sağlayan malzeme. Duvarlar biliyorsunuz betopan ve iki betopanın arası da yaklaşık bir 10 santim kadar bir yalıtım malzemesiyle kaplı, plastik gibi bir malzemeyle kaplı. Bu da izolasyonumuzu sağlıyor arkadaşlar. Tabii ki bu eve küçük işçilik detayları yapılacak. Yerine monte edilirken detayları tamamlanacak. Sağda hani ufak tefek şöyle açıklıklar görebilirsiniz. Bunlar bu prefabrik evi yerine sabitlerken kapatılacak açıklar arkadaşlar. Bence makul bir ev. Çünkü çok büyük araziniz yoksa veya çok fazla para harcamak istemiyorum. Hani her sürekli içerisinde yaşanabilir bir ev. Kesinlikle içerisinde yaşanmaz, sadece hafta sonları gidilir gibi düşünmeyin arkadaşlar. İçerisinde durulabilecek bir ev ve hani 4 mevsim yaşayabileceğiniz bir ev. Ancak lükse kaçmadan sadece ihtiyacım olanını yaptıracağım dediğiniz zaman bu şekilde seçenekler de mevcut tabii ki. Bence makul bir seçenek arkadaşlar. Bence değerlendirmenizi isterim. Daha farklı modelleri de inceleyeceğiz. Yorumlarda yazarsanız eğer farklı modelleri de gezip göstereceğiz. Daha küçük, daha ucuz olanlarına da bakabiliriz. Ama mantık aşağı yukarı dediğim gibi metrekare fiyatları bu şekilde. Hani evin içerisinde gezerken bazı prefabriklerde görüyorum böyle garç kurç ediyor, ayağınızı bastığınız zaman esneme falan oluyor. Hani betonarme evden çok fazla ayırt edemeyeceğiniz şekilde diyebilirim kabaca arkadaşlar. Yine bu evinde iletişim kurabilmeniz için iletişim bilgilerini paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Diğer videoya kadar desteğinizi bekliyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.